Selamünaleyküm. Herkesin günü hayrola. Hatice ile Dikişe Daire hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çocuklar için 2 katlı büzgülü lastikli etek dikimini göstermeye çalışacağım inşallah. Çalışmaya geçmeden önce kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup yandaki zili de aktif hale getirirseniz yüklediğim tüm videolardan haberdar olabilirsiniz. Ayrıca bizi Instagram'dan Hatice ile hesabından da takip edebilirsiniz. Oradan da isteklerinizi ulaştırabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şimdi çalışmamıza geçelim. Ben daha önce diktiğim 4 katlı etek dikimi vardı. Ondan kalan kumaşları bu şekilde değerlendireceğim. Tüm kalan kumaşlarım bu şekilde ve küçük parçaları da değerlendireceğim inşallah. Bu şekilde küçük parçalarınız kalmışsa hatta anne kız kombini olarak da düşünebilirsiniz. Ben şöyle kumaş ölçüleriyle başlayalım. 2 katlı yapacağım, büzgülü yapacağım, beli lastikli olacak. Beli lastikli olduğu için de basen ölçüsünü baz alıyoruz. Çocuklarda, büyüklerde fark etmez, yetişkinde de olsa ben çocuklarda daha çok bolluk payı bırakıyorum. Yetişkinlerde +8 bolluk ve dikiş payları bırakıyordum. Ama çocuklarda daha çok bolluk payını bırakıyorum. Eğer tek katlı da yapacaksanız bunun ölçüsünü de neye göre ayarlayabilirsiniz? Basen ve yarısı kadar bir bolluk payı. Basen 50 ise yarısı 25, tek katlılarda 75 santim alabilirsiniz. Kumaş ölçüleriyle başlayalım. Birinci kat için kumaş enim 85 santim olarak aldım. ...140 santim olarak da ikinci kumaşımın eni, boy olarak da 26 santimde ikinci kumaşımın boyu. Ölçümüzü ayarladıktan sonra burada ben katlamayı şöyle 7 santimlik bir bel kısmı yapacağım. 7 santimi bel için çıktım. Bel kısmı olacak. Burada da ekleme için 1 santim buradan çıktı. 1 santim buradan çıktı. 2 santimde etek ucunda bir katlama kısmı olacak. Onu da çıktıktan sonra istediğiniz boyu bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Kumaşınızı ona göre ayarlama yapabilirsiniz. Kumaşım bir bütün olduğu için tek taraflı dikiş yapacağım. İlk katı bırakıyoruz. İkinci katın büzgüsünü makinede yapıyoruz. Elde de yapabilirsiniz. Makinesi büzgü yapamayan arkadaşlar için bu şekilde büzgüyü yapabilirsiniz. Makinede devam edelim biz büzgü işlemine. Makinede büzgü yapmak için de tansiyon ayarını en yükseğe çıkarıyoruz. 9'a alıyorum. Burada da dikiş adım uzunluğunu en yükseğe alıyorum. Benim makinamda 4,5 en yüksek. Yani seyrek bir dikişe alıyoruz. Ve tansiyon ayarını da 9'a en yükseğine alıyoruz. Buradan ip gergin sıkı bir şekilde gelmesi gerekiyor. Burada da dikiş adım uzunluğunu dikişi seyrek bir dikiş yapması gerekiyor. Büzgü için de ayrı bir video çekmiştim. Onun da linkini bırakırım. Ona da bakabilirsiniz. Şimdi büzgü işlemini yapacağız. Bir de makinede ilk iplikleri uzun bırakıyoruz. Ve pekiştirme yapmıyoruz. Bu şekilde makine kendi büzecek. Büzgümü yapıp bitiriyorum. İlk başlarken de bitirirken de pekiştirme yapmıyoruz ve ipi uzun bırakıyoruz. Büzgüyü yaptıktan sonra ayarına da şöyle şu şekilde bakıyoruz. Üst katın, birinci katın alt kısmının ölçüsüne denk gelecek şekilde yapıyoruz. Burada zaten tam bir ölçüydü. Şu şekilde bir üst katın ölçüsüne denk gelecek şekilde ayarlama yapıyoruz. Benim tam geliyor. Şöyle büzgülerimi hafif düzeltebilirim. Eğer yeterli kumaşınız gelmezse şöyle büzgüleri biraz açabilirsiniz. O yüzden bunları uzun bırakıyoruz ve pekiştirme yapmıyoruz.
Eğer kumaş fazla geldiyse şu şekilde de büzebilirsiniz. Büzgüleriniz güzel değilse şu şekilde de büzerek yapabilirsiniz. Ayarlama yapılabilir. Şimdi yapmamız gereken yüzü yüzüne bakacak şekilde yerleştirip iğneliyoruz. Dikişte dikkat etmemiz gereken büzgülü kısmın üstte kalması, büzgüsüz kısmın altta kalması ve şuradaki dikişin bu tarafından dikeceğiz. Şu kısımdan dikiyoruz. Bu dikiş gözükmemesi gerekiyor. Bu kısmın baskı dikişi de uygulayabilirsiniz. Birleştirdikten sonra da baskı dikişini uygulayabilirsiniz. Ben şöyle küçük bir harç yapacağım. Şu şekilde yapıyorum. Eğer harcım yeterse etek ucuna da yapacağım. Şuradaki arkadaki kısım yukarı doğru bakıyor. Şu şekilde tutuyorum. Fazlalık kısmı bu yukarı doğru bakıyor. Küpürün de tersine düzüne bakıyoruz. Eğer dikemezseniz böyle ince dantelleri zikzak ayarıyla da yapabilirsiniz. Harcımızı da diktikten sonra şimdi yan kenarın dikişe geçiyoruz. Yüzü yüzüne bakacak şekilde yerleştiriyoruz. Şurada dikişi dikişe denk getiriyoruz. Dikişini yaptık ve overlockla temizlemesini de yaptık. Bu kenarları ben zaten kumaşları overlocklarını gitmiştim. Ondan sonra dikişe ve büzgüye başladık. Şimdi bel kısmına geçeceğiz. Bel kısmına geçiyoruz. Lastik ölçüsüyle ayarlamamız gerekiyor. Bel kısmını ben şu şekilde 7 santim olarak alacağım. Lastiğim 2 santim olduğu için 7,5 alacağım. 1,5 santimliklerde 7 alıyorum. 7,5 santim ölçüsünü aldım. Şu şekilde. Şuradan 1 santimin içeri kıvırıyorum. Buradan ilk kısımda 1,5 santim genişliğinde bir dikiş. Orta kısımda 2 santim, hatta 2 santimi biraz geçirmem lazım lastik kolay girmesi için. 2,5'a yakın 1,5, 2,5 ve 2,5 olarak ölçüler belirlenmiş oluyor. Kanal yaparak lastiğimizi geçireceğiz. 1 santim kıvırma, arkaya kıvırma payını aldım ve 6,5 olarak belirliyorum ölçümü. Tam 6,5. Arka dikişin ortasından başlıyorum. Burada desenli, çizgili kumaşlarda çizgiyi çizgiye denk getirirseniz ve dikişi dikişe denk getirirseniz güzel bir dikiş elde etmiş olursunuz. Lastik geçirmek için bir kısım bıraktım. İkinci dikişi yapıyoruz. Burada da yine direkt buradan almıyorum. İkincide de lastik geçirmek için bir üst kata lastik geçeceği için yine boşluk bırakarak
Başlıyorum. 1,5 santim civarında bir dikiş atacağım. Bu kısımda da pekiştirerek geçiyorum ve lastiğin geçeceği kanala geçtim. Lastiğin geçeceği kadar bırakıyorum. Burada komple gidebilirim. Kalan kısmı dikiyorum. Lastik ölçüsünü de belden 5 santim kısa alabilirsiniz. Benim ölçümü isterseniz ben şöyle 48 santim olarak lastik ölçüsünü aldım. Şöyle lastik için kısım bırakmıştık geçirmek için. Firkete iğne yardımıyla lastiğimi takıp geçiriyorum. Birinci kat, şöyle dikişleri de ben göstereyim ama renkli olduğu için çok belli olmuyor. Şuradan bir dikiş yaptık. Şuradan bir dikiş yaptık. Bir de ilk başı dikmiştik. Orta kısma, şu iki kısma geçiriyoruz. Lastiği şu şekilde üst üste yerleştirip şuradan ve şuradan bir dikiş yapıyoruz. Buradan bir dikiş, buradan da bir dikiş yaptık. Şimdi içeri doğru yerleştiriyoruz. Ve dengeli bir şekilde dağılmasını sağlıyoruz. Sonra burada bıraktığımız şu iki dikişi de yapıyoruz. Kapatıyoruz. Bel kısmını tamamladık. Şu şekilde bel kısmımız oldu. Şimdi etek ucunu da yapıp bitireceğiz. Etek ucunu şöyle, ben zaten ovarlığını gittim. Siz isterseniz şu şekilde bir kıvırın, bir daha kıvırın. Bu şekilde dikebilirsiniz. Ben harç dikeceğim. O yüzden tek bir kıvırma yapacağım. Şöyle arkaya doğru kıvırıyorum. Tek dikişle yapacağım bunu. Ve harcı üzerinden hem kıvırarak hem de harcını dikerek bitireceğim. Harcı direkt şu sadece dikiş kısmını şu sıfırdan tutup harç kalan kısımları altta da bırakabilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Ya da şu şekilde eteğin bitişine güpürün bitişi gelir. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yapacağım. Daha net gözükmesi için güpürümün bu şekilde yapıyorum. O yüzden katlamayı biraz daha fazlalaştırıyorum. Güpürün genişliğinde bir katlama yapıyorum. Şöyle göstereyim bunu da. Güpür kadar bir katlama yapıyorum. Çalışmayı tamamladım. Etek ucu kısmı da bu şekilde tek bir kıvırma yaptım. Ve üzerine birlikte kıvırırken güpürünü de dikmiş oldum. Etek boyumuz şu kısım zaten fırfır bel üstü olacak. O kısmı saymıyoruz. Şöyle 38 santim bitmiş haliyle 5-6 yaş için uygundur. Siz zaten kendi çocuğunuza göre boy ölçüsünü belirleyebilirsiniz. Umarım faydalı bir çalışma olmuştur. Yapmak isteyen, denemek isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.